Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, sağlığınıza duacıyız. Bugün şöyle güzel bir milföyle sizlerleyiz inşallah. Malzemelerimiz şöyle 100 gram tereyağımız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada 5 su bardağı da unumuz var. Hemen unumuzu şöyle dökelim. Tamamını boşalttık. Tereyağımızı da koyduk. Şöyle unumuzu da ilave edelim. Unumuzu diyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi tereyağımızı içinde ufalayana kadar karıştıralım. Tereyağımızın tamamını ufaladık. Şöyle bir su bardağı suyumuzu ilave ettik. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir su bardağı daha ilave edecek. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olacak. Cıvık olmayacak arkadaşlar. Güzelce kıvama getirene kadar yoğuralım. Hamurumuzu şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu arkadaşlar ama bayağı bir yoğurdum. Kıvamını göstereyim. Orta sertlikte olacak. Bu arada suyumuzu 2 su bardağı değil de 2 su bardağına 2 parmak eksik kattık. İkinci bardağın tamamını almadı. Onu açıklama bölümüne yazarım arkadaşlar. Hemen şöyle hamurumuzu buraya alalım. Bunu 4 eşit parçaya ayıralım. Yağlı bir hamur olduğu için kolay kolay yapışmayacak. Altını unlamadan bezeler haline ayırdık. Şimdi hamurlarımızın üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendireceğim. Hemen geri ikinci bir tepsiye koymadan gerek yok. Hamuru yoğurduğumuz leğenimizin içine koyduk. Üzerini kapatıp bekletelim. Şimdi dinlendirmiş olduğumuz hamurlarımızı hamur matımıza serdik. Şöyle uzunlamadan arkadaşlar açalım. Şu şekilde sağ solda yapalım. Gayet güzel oldu, yeterli. Hemen içine geri kalan 100 gram tereyağımızda 4 tane yumağımızın ara katlarına sürecek. Azar azar. Milföylerimiz kat kat olması için. Aha da elim gitti oraya. Hemen şöyle tereyağımızdan bir parça koparttık. Çok da fazla sürmeyelim arkadaşlar. Fazlasını geri kaşığımın altıyla sıyırdım gördüğünüz gibi. Yeterli bu kadar. Hemen hamurumuzun şu kısmını
Elimizle şöyle bastıralım. Burayı da genişletip şu şekil kendimize doğru çevirerek saralım. Elimizle şöyle çekiştirerek her kısmının aynı olmasını dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle hazırlamış olduğumuz tepsimize koyalım. İkinci hamurumuz da aynı şekilde. Bu arada bu kısmında hiç un kullanmıyor. Dediğimiz gibi hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için hiç yapışması yok zaten. Kendiliğinden kalkıyor. Aynı işlemi bunu da yapalım arkadaşlar. Tereyağımızı sürdük. Tekrar ikinci hamurumuza da şu kısımdan tutup kendimize doğru çekiştire çekiştire saralım. Bunu da aynı tepsimize alalım. Hepsini aynı işlemden geçirelim şöyle. Bu da son hamurumuz. Hemen bunların üzerine kapatıp buzluğa atacağım. Buzlukta tam 10 dakika bekleyecek arkadaşlar. Hamurlarımız şöyle 10 dakika kadar bekledi. Hemen tepsimizden alalım. Tekrardan arkadaşlar şöyle uzunlamalığına. Evet, hamur buzlukta beklediği için biraz sertleşti. Tekrardan ortasından şöyle açalım. Şimdi yağımızı fazla sürmüyor. 100 gram tereyağımızı 4 tane hamurumuzun 2 katına da şöyle azar azar sürerek yetiştirelim. Tekrardan bu uçtan tutup kendimize doğru çekerek saralım arkadaşlar. İnce olan yerlerini elimize şöyle çekiştirdik mi hamurumuz zaten yumuşak. Şu şekil. Bunu da hemen gene buzluğumuza atacağımız için aynı tepsimize koydum. Önce elimizin yardımıyla açıp sonra oklavamızla şu şekil bastırarak açalım. İlk etapta biraz sert oluyor ama oklavayla uğraştıkça hamur tekrardan kendini salıyor. Açması daha kolay oluyor. Şimdi ortasından şöyle eksik olan yerlerini açarak tamamlayalım.
Mülfeyimizi kendimiz evde istediğimiz gibi dışarıdan almamıza gerek yok. Kat kat yapabiliyor arkadaşlar. Çok da kolay gördüğünüz gibi. Hemen yağımızı sürelim. Son hamurumuz. Bunu da şöyle güzelce yuvarlayalım. Hemen şöyle üzerine kapatıp tekrardan buzluğumuzda bir 10 dakika daha bekletelim. Şimdi şöyle beklemiş olan 10 dakikalık hamurlarımızı tekrardan açmaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar ne kadar kendini çekmiş 10 dakika içinde. Oklavamızda şöyle bastırarak şeklini bozmadan şöyle yavaş yavaş açalım. Bundan 4 tane mülfey çıkartacak. Ortasından kesip kenarlar tekrar oklavamızı şöyle şekillerini aynı yapalım. Şu ucunu da inceltebildiğiniz kadar şöyle inceltin arkadaşlar. Kenarlar biraz kalın oluyor ama oklava yardımıyla aynı kalınlık ebatını ortasındaki gibi buluyor geri. Şöyle çekeye çeke inceltin. Yeterli, gayet güzel oldu. Hemen hamurumuzu hamur kesme aparatımızla ortasından şu şekil keselim. Tekrardan bir böyle çikolatamız var. İç harcını kaşar da koyabilirsiniz arkadaşlar ama biz çikolatadan yana kullandık hakkımızı. Şöyle çok da koymayacağım. Şöyle azar azar. Şu kenarlarda kesinlikle israf etmiyor. Onları da katlayıp kenarına koyacağım. Yoksa şu kısımlar tam olmadığı için ebatları aynı olmuyor diye kenarlardan aldım arkadaşlar. Hemen bu kısmını şöyle yapıştıralım. Kendimize çevirip bu şekil hemen kenara alalım. Elimize tekrardan şöyle yapıştıralım ki açılmasın arkadaşlar araları. Tekrardan elimizi hafifte şöyle bastırarak arka kısmını çevirelim. Böyle olacak. Hemen tepsimize bunları dizelim. Ondan sonra öbürlerini yapmasına da geçelim. Şimdi hamurlarımı hepsini yaptım arkadaşlar. Mülföylerimi. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısı var. Sarısını güzelce karıştıralım. Burada da 1 su bardağı toz şekerimiz var. Şöyle tepsiye koymadan üzerine yumurtamızı sürüp hemen şöyle şekerimizi de bandırıp tepsimize
dizeceğim arkadaşlar. Matım biraz batacak ama önemli değil. Zaten yıkanacak onlar. Videodan sonra onların hepsini yıkayıp temizleyip yerine koyuyorum. Şöyle. Önce yumurtasını sürüp sonradan da şekerimizi bandırıp hemen tepsimize diziyor. Hepsini bu şekilde yapalım. Sonraki hamurlarımdan 5 tane çıkarttım arkadaşlar. Biraz daha ince yaptım. İlk 2 hamurumdan 4 çıkartmıştım. Sonraki ikisinden 5 çıkarttım. Daha fazla oldu. Biraz daha ince, güzel oldu. Ona göre şimdi sayısı fazla Gül abla derseniz sonraki hamurlarımdan 5 tane çıkarttım. Şimdi hepsine bandırmış olduğum şekerli mülföylerimize şöyle ince ince çizikler atacağım arkadaşlar. Çiziklerimizin arası biraz sık olacak. Bıçağımızın ağzı şöyle dişli olduğu için güzel kesiyor. Fırınımızı 190 derecede her zamanki gibi fanlı ayarda pişireceğim. Milföylerimizi hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle milföylerimiz pişti arkadaşlar. Ön sıcağı geçsin. Hemen bir tanesini içine açıp göstermek istiyorum. Çok güzel çıtır çıtır oldular. Milföylerimizi şöyle servis tabağımıza aldık arkadaşlar. Bir tanesini gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Şöyle ara katlarını göstermek istiyorum. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.